2015'te bir YouTuber Deep Web'ten indirdiğini söylediği Set Satan isimli oyunun videosunu çekip paylaştı. Oyun karanlık, tekrar eden koridorlar ve rahatsız edici ortam seslerinden oluşuyordu. Oyunda herhangi bir düşman ya da görev bulunmuyordu. Oyunda ilerledikçe oyuncunun karşısına ani bir şekilde siyah beyaz fotoğraflar çıkıyordu. Bu fotoğraflar seri katil ve pedofili suçlu kişilere aitti. Oyunun bazı noktalarında Hitler'in konuşmaları, gerçek ceset fotoğrafları ve sık sık şeytanı simgeleyen çizimler karşımıza çıkıyordu. Hatta oyunun bir noktasında yüzü parçalanmış çığlık atan küçük bir kız çocuğu bulunduruyordu. Set Satan videosunu yükleyen YouTube kanalı birkaç gün içinde büyük bir patlama yaşadı. Herkes kanal sahibi Jamie'ye sorular sormaya başladı. Ama Jamie bir anda ortadan kayboldu. Oyunun sahte kopyaları hala internette dolaşsa da orijinal versiyonu hiçbir yerde yok. Paul adında bir genç eski eşyalarının arasında tozlanmış bir PlayStation 1 ve yanında kapağında resim bile olmayan ve el yazısıyla yazılmış etiketi olan bu oyunu buldu. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Bu oyun daha önce hiç var olmamıştı. Yani bilinen tek kopya Paul'un elinde bulunuyordu. O da merak edip oynamaya ve oyunun ekran kaydını alıp Petscop'a özel açtığı YouTube kanalına yüklemeye başladı. Başlarda bu oyun henüz bitmemiş normal bir PlayStation 1 oyunu gibiydi. Renkli alanlar, basit bulmacalar ve tuhaf ama sevimli yaratıklar vardı. Her şey masum gözüküyordu. Right. Start. Alright. So you can see that it accepted it and the music stopped. I'm just gonna... Paul oyunda yürüdükçe gizli geçitler açılmaya başlamıştı. Bazı duvarların içine girdiğinde mantıksız ve karanlık bölgeler beliriyor, renkler soluyor, müzik bozuluyor, ortam sessizleşip ürkütücü bir hal alıyordu. Petscop yüzeyde masum bir oyun gibi başlarken alt katmanlarında çocuk istismarı, travma ve kayıplar gibi ağır temaları alttan belirli şifre ve gizemlerle veren ve gerçek trajedilerle bağdaştırılmış bir yapımdı. Paul'un iddiasına göre oynadığı oyunun kendi bilinci vardı. Kişinin oynayışına göre tepki veriyor, hareketlerini kaydedip oyuncunun seçimlerine karşılık veriyordu. Okay. Ve oyuncunun davranışlarının dijital bir kopyasını oluşturuyordu. Oyunun tuhaf bir şekilde sonu yoktu. Hiçbir kapı tamamen kapanmıyor, gizemler tamamen çözülmüyordu. Oyunun kimin tarafından yapıldığı ve nasıl Paul'un evine geldiği hala belirsizliğini koruyor. 2000'lerin başında küçük bir stüdyo olan Opus Interactive, Nintendo 64 için renkli bir macera oyunu geliştiriyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey normaldi. Projenin başındaki isim Manfred Lawrence'dı. Manfred bu oyunu yaptığı sırada kendi kızını trajik bir olayda kaybetti. Bu olaydan sonra stüdyonun yaptığı oyun çocuk oyunu havasından tamamen uzaklaşmaya başladı. Başta neşeli ve hareketli olan bu dünya giderek daha donuk ve daha karanlık bir atmosfere büründü. Haritalar boşaldı, renkler soldu, sesler kesildi. Stüdyo çalışanları Manfred'in geceleri tek başına ofiste kaldığını, kimsenin bilmediği gizli odalar tasarladığını söylüyordu. O odalarda oyunun hiçbir zaman kullanılmayan modelleri, boğuluyormuş gibi çırpınan karga animasyonları, bir mezarın başında ağlayan bir baba karga figürü gibi şeyler tasarladı. Yıllar sonra internete sızan Project Crown videoları oyunun bu karanlık halini ortaya çıkardı. Catastrophe Crow ise hiçbir zaman resmi olarak çıkmadı. Geriye yalnızca internete düşen o tuhaf videolar ve oyunun içinde bir yerlerde hala bir şey arıyormuş gibi duran o hüzünlü, rahatsız edici atmosfer kaldı. ...2010'un Eylül ayında bir üniversite öğrencisi olan Jadu Sabelnik'li bir internet kullanıcısı yaşlı bir adamdan bedava Legend of Zelda Majora's Mask Nintendo 64 kartuşu satın aldı. Aldığı bu kartuşun etiketi yoktu. Yalnızca Majora yazıyordu. Oyuna başladığında daha önce açılmış Ben adında bir save dosyası vardı. Başta buna aldırış etmeyip kendi save dosyasını açtı. Ama kendi save dosyasını oluşturmasına rağmen oyundaki karakterler hala ona Ben diye hitap ediyordu. Jadu Sabel sonra Ben isimli save dosyasını silmeye çalışsa da dosya her zaman bir şekilde geri dönüyor ve silinmiyordu. Oyunda yaygın bilinen bir hata olan 4. gün girişini denedi. Bu oyuncuya teoride fazladan bir oyun günü kazandıran bir hileydi. Ancak giriş uygulandıktan sonra her şey bozuldu. Oyuncuyu izleyen ve takip eden korkutucu bir Link heykeli ortaya çıktı. Jadu Sabel oyundan fazlasıyla etkilendi.
Hatta bu heykelin rüyalarında bile onu takip ettiğini söylemişti. Oyunun gerek ilerleyişi olsun gerek bu yapısından dolayı olsun bir hatadan fazlası olduğunu ve kartuşun içinde oyuncunun eylemlerine tepki veren bilinçli bir varlık olduğunu fark etti. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için kartuşu satın aldığı yaşlı adamın evine gitti. Ama komşusu onun taşındığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Komşuya Ben ismini daha önce duyup duymadığını sordu ve Ben isminin suda boğularak hayatını kaybeden bir çocuğa ait olduğunu öğrendi. Ben isimli çocuk oyunun önceki sahibi olduğu ve ruhunun kartuşa geçtiği rivayet ediliyor. Son videolar yayımlandıktan sonra Cadı Sebel, arkasında bu lanetli olduğunu düşündüğü oyun hakkında bir takım notları ve YouTube hesabını oda arkadaşına bırakıp ortadan kayboldu. Kartuşun ise günümüzde nerede olduğu bilinmiyor. Peki bu oyunlar aslında neydi? Gerçekten anlatıldığı gibi esrarengiz karanlık raflarda duran gerçek oyunlar mıydı? Hayır. Bu içerikler YouTube'da başlatılan büyük bir ARC, yani alternatif gerçeklik oyunları adında bir projenin parçasıydı. Bu projelerin yapımcıları farklı olsa da amaçları benzerdi. İzleyicide merak uyandırmak, korku ve gizem yaratmak, topluluk etkileşimi sağlamak ve internet üzerinden deneysel hikaye anlatımı yapmaktı. Kısacası bu oyunlar gerçek değil ama efsaneleri hala internetin karanlık köşelerinde yaşıyor.